Elimdeki atık iplerden çok güzel bir motif tasarladım. Bu motifi istediğiniz gibi hırkalar, yelekler, battaniyeler her şeyi tasarlayabilirsiniz. Kullandığım ipler hep antipinik serili ipler. Yani elinizde hangi ip varsa her türlü oluyor. İp olmasın, iplerden her şey tasarlayabilirsiniz. Bunları böyle bir köşeye atalım. Kullandığım tığ numarası 2,5 milim tığ ve bu şekilde motifi istediğiniz gibi büyük ve küçük yapabilirsiniz. Hemen örgüye başlayalım ve başlamadan önce bir abone olmanızı bekliyorum. Beğeni ve yorum yapmanızı bekliyorum. Sizler sayesinde yeni küçük kanalım inşallah büyüyecek. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. Bu kitleme 1, 2, 3, 4. Gevşek gevşek çekin. Hani fazla sıkı bir zincir çekmeyin. İlk birinci zincirden girdim. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu minik halkanın içine toplam 12 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzan yaptım. Şimdi geldim ilk birinci zincirden, trabzandan, yani trabzanın birit noktasına 2, 4, 6, 8, 12 birit noktasına batıyorum. Direkt çıkış yaptım. Bakın sıfırladım. Bir zincir çekerek kilitledim. Şimdi bunu kesiyoruz. İkinci renge geçiyoruz. Biraz karanlık gibi duruyor. Işığı azıcık açalım. Evet, böyle daha iyi. Şimdi ikinci rengimize geçiyoruz. Bakın bir noktası burada. Hemen buraya başlıyoruz. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Bu birit noktalarına bir trabzan, 2 trabzan. Şunları da böyle alalım, yürütelim. Şimdi hemen bunun ikinci bir trabzanına 1, 2, tekrar şimdi üçüncüye 1 ve 2. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Geldim. Hemen yanına. Aynı devam ediyorum. Trabzanların tepe noktalarına 2 2 yapıyoruz. Bakın bu köşe, bu ikinci köşe. Burası birinci köşe. Bitirirken zincirini yapacağız. İkinci köşeyi yaptık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. İki zincir. Bakın 1, 2, 3'lü grup yaparak zincir çekiyoruz. 2 tane zincir.
Zaten çok kolay bir motif. İki zincir ve devam. Bakın 1 2 3. köşeyi yaptık. Ve son. Evet. Bakın. 1 2 3'lü grup. Bakın hep 3 3 yaparak düşürdük. Motifimiz ilk başlangıcını kurduk. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir ip noktasından girdim. Direkt çıkış yaptım. Bak köşelerde bağlantıyı kurmamızın sebebi daha muntazam bir şekilde motifi düşürüyoruz. Zinciri ipi keselim. Şimdi ikinci renge geçiyoruz. Evet. Ay keşke ipini bulsaydım, bir saniye. Şimdi diğer renge geçiyoruz. İstediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben buradan aynı yerden başlıyorum. Şimdi 3. sıranın köşe noktasından başlıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 1 2 3. Birinci köşenin sağ tarafını yaptım. Şimdi geldik. Şu 2 2 yapmıştık ya. Onun boşluklarına 1 2. Aynı şekilde 1 ay pardon 2 değil 3 3. Çok özür dilerim. 2'ye gitti aklım. 3. Şimdi bu boşluğa tekrar 3. Şimdi köşeye geldik. Buraya da şimdi 3 yapacağız. 1 2 ve 3. 2 zincir. Boşluğa tekrardan 3. Köşeyi bu şekilde düşürdük hanımlar. Şimdi aynı işlemi tüm kenarlarına yapacağız. Tüm köşeleri aynı devam edeceğiz. Şimdi birlikte örelim. Geldik boşluk kısmına. 1 2 3 devam ediyoruz. Çok basit bir motif. Yeni kanalım olduğu için bu motifi ilk de yayınlayacağım tekrardan. Sonra hırkaya çevireceğiz. 2 3 ya da yelek. Geldik köşe noktasına 2 zincir ve bu şekilde köşeyi döndüm. Şimdi boşluk kısmına batıyorum. 1 2 3. Bakın modelim ortaya çıkmaya başladı. 2 3 1 2 3. Bakın çok güzel
Düştü. Devam ediyoruz. Bundan sonra motifin boyutunu ne kadar istiyorsanız büyüteceksiniz. Şöyle göstereyim. Bakın hep aynı teknikle büyüttüm. Göstereceğim size. Yani bu işlemi tekrar edeceksiniz. Motifin büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız, ne kadar büyüklükte yapacaksanız. İki zincir çekiyorum. Ve bitirdim. Sarı ve turuncu acayip böyle içimi ısıttı yani bu renk. Çok güzel. Bakın düştü. Şimdi başka renge geçiyoruz. Tabii siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hani bana bakmayın. Ben hani size anlatıyorum ki renk geçişlerini de bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Şu yeşilin ucunu bir bulabilirsem. O kadar şu an karışık ki iplerim yani. Bunlara bir el atmam lazım. Şöyle. Gene aynı şekilde. Bakın farklı bir işlem yok hanımlar. Motifi bu teknikle istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Köşelerde bunu hep yaptığımız için motif köşelerden büyüyor hanımlar. Bakın iki zincir çektim. Biraz uzaklaştıralım artık. Bakın 3 zincir, 3 tane trabzan. Şunları da böyle alalım. Birlikte götürelim. Bakın. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Motifi hani ne yapacağınıza bağlı, ona göre büyüteceksiniz. Ben şimdi burayı da öreyim. Tam detaylı göstermek istiyorum yine. Bakın köşeye geldik. Şöyle hafif şöyle yapalım. İpim çok karıştı. Bakın böyle devam ediyoruz. Şimdi buradan böyle gelelim buraya kadar. Evet, şimdi geldik. Bitiriyoruz. Son köşeye geldim. Köşenin şu an sol tarafını yapıyorum. 2 zincir çektim ve birleştiriyorum. Bu şekilde motifi büyütüyoruz hanımlar. Şimdi bunun çevresini ölçelim. 8 santim genişliğinde bir motif oldu hanımlar. Ben bu motiften şöyle biraz uzaklaştıralım. Hırka tasarlayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu ikinci sıradan sonra üçlü grup 4 sıra ördüm.
12 santim olana kadar aynı işlemi tekrar ettim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın 2 sıra ördüm. Çiçekten sonrasını 2 sıra ördüm. 2 sıra daha örüp hırka tasarlayabilirsiniz. Bakın 12, 11, 12 santim, 12 santim genişliğinde tam kare motif oldu. Şimdi 12 santim genişliğindeki kareden rahatlıkla 1 yaş, 1,5 yaş hırka çıkar. 1, 2, 3 sıra örseniz mesela 1 yaş altı kıyafetlerde olur. Yani motifi büyüterek, küçülterek istediğiniz her yaş grubuna göre tasarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani battaniyeler de olur bu modelden. Hırkalar, yelekler, etekler, elbiseler her şey olur. Bu kanalda her şeyi Allah nasip ederse anlatacağım. Bu şekilde motifimiz.